Değerli konuklar, 22. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı öğle arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. Sizler salonda yavaş yavaş yerlerinizi alırken ben günün beklenen sunumlarından bir tanesini az sonra bu sahneye davet edeceğim. Kastamonu Entegre Particle Board Kaizen ekibini dinleyeceğiz. Şimdi az sonra sizden kocaman alkışlar rica edeceğim. I would like to invite Kastamonu Entegre Particle Board Kaizen team to the stage with your applauses, please. Alkışlar ekibimiz için. After more than 18 years of continuous investments, Kastamonu, Romania can take pride today in a modern industrial woodworking complex with a recognized position regionally among producers of raw particle board and melamine-faced chipboard and worktops, and worldwide among manufacturers of textured ADF door skins. The company is the successful result of an impressive investment plan, both in terms of financial and human resources, which started in 1998, when the factory in Reghin was bought by Kastamonu Entegre, the greatest Turkish wood industry trust and one of the top global players in this field. Immediately after taking the lead in 1998, the new management created an investment program which started with upgrading existing lines such as factory plywood, lumber and fiberboard, as well as automating line drying and steaming. In addition, management decided to make a new investment that was unique in continental Europe at that time by starting the construction in 1999 of the doorskin factory, a product widely known in the US and Southeast Asia. During 2009 and 2010, the production of veneer, plywood and timber was completely dropped, and in 2012 the production facilities for raw chipboard and melamine-faced chipboard were launched, thus changing the focus of production to successfully cover the furniture industry and interior design demands. To mark the wave of innovation and changes brought by the takeover and to align itself to the group policy, in 2012 Prolem becomes Kastamonu, Romania. Today, the company operates a production line for particle board with a capacity of 500,000 cubic meters per year, two melamining lines with a capacity of 20 million square meters per year, a paper impregnation line with a capacity of 50 million square meters per year, a worktop production line with a capacity of 200,000 pieces per year, two doorskin production lines with a capacity of over 17 million pieces per year, and a door slab production line with a capacity of 100,000 pieces per year. The platform in Reghin is an impressive one, with 50 hectares of land, out of which about 20 hectares of enclosed spaces, 3 access routes, one fitted with tracks for direct access of train wagons, and 3,000 square meters of office space in the administrative building. Hello, we are particle board production team. We came from Kastamonu, Romania. Our team is composed from 7 members. My name is Brož Mircea. I am a sponsor. Charpad, I'm a member. Farkas Csongor, outside areas responsible. Farkas Cristian, press line chief. Demeter Szabolcs, production analyst and member in the team. Nagy István, Particle Board Laboratory Responsible. Mare Ionuț, Production Engineer. Evet, herkese merhabalar. Kastamonu Entegre Romanya Fabrikası Yonga Levha Üretim Ekibi'nin sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Ekibimiz sırasıyla kendini tanıttı. Ben de kendimi tanıtmak isterim. Hazal Uzdil. Bugün burada sunumu sizlere Türkçe olarak aktarabilmek için bulunuyorum. Nurol Makina çalışanı olarak ve KalDer üyesi olarak bugün buradayım. Our project tema is long time for sharpening of circular segment. The project is started in second week from July 2017 and is finished. It was finished in first week from December 2017. Evet, ekibimizin Kaizen konusu daire segmentlerde bileme işleminin uzun olması. Çalışma periyoduna baktığımızda çalışma 2017 yılı Temmuz ayında başlamış ve 2017 yılı Aralık ayında tamamlanmış olarak görünmekte.
Proje planımızı görmektesiniz. 5 ay için oluşturulan Gantt çizelgesi mevcut. This is our model analysis. We made our model analysis and we find six wastes. First of the waste is transportation, unnecessary process, movement and procedure. We also have waiting and defective production and unnecessary inventories. Ekibimiz yapılan MUDO analizi sonrasında bu çalışma için 6 büyük kayba odaklandı. Bunlar taşıma, gereksiz işlem ve hareket, bekleme, kusurlu üretim ve gereksiz stok olarak tanımlandı. We have the process flow analysis from particle board factory. We get the wood material from the wood yard. The wood material is processed at the chipper, flaker, dryer area. It's separated at the screens, wind sifter and silos. At the glue kitchen, we mix with the chemicals, the material, and the forming and hot press is pressed, and our sizing area is our working site, project working site. The particle boards through the cooling, stocking and sanding line arrives to the warehouse. Yonga levha üretimi süreç akışına baktığımızda ham madde sırasıyla öğütücü, yongalama, kurutucu, eleme, taşıyıcı, tutkal mutfağı, serme, sıcak pres, boyutlandırma, soğutucu ve stoklama işlemlerinden geçerek yarı mamul olarak zımparalanıyor ve sonrasında depoya gönderiliyor. Ekibimizin çalışma alanı ise boyutlandırma alanı olarak tanımlanmış durumda. This is our current flow situation by visual. Here we have changing of segments, a short video. There are 6 segments in every cutting unit. There are 4 cutting units and every segment is manually changed. Evet, görsellerle desteklenen mevcut durum analizinde segment değişim videosunu görmektesiniz. Bir kesim ünitesinde 6 tane testere mevcut ve toplamda 4 adet kesme ünitesi var. Bu da 24 adet testerenin manuel olarak değiştirildiğinin bir videosu. Also in our current situation analyzed by visual, we have 2 photos. In the left side, we have the segments with the broken teeth, and in the right side, we have a difference between a good and a bad teeth. The bad teeth is more thinner. Evet, ekranda tedarikçiye gönderilmeden önce segment dişlerine ait fotoğrafları görmektesiniz. Soldaki ilk fotoğrafta kırılan bir dişe ait fotoğraf mevcut. Sağda ise iyi ve kötü segment dişisi arasındaki farkı görmektesiniz. Kötü daha ince anlamına geliyor. At the analysis of current situation by Visor, we have also handling over the segments to the provider agent for sharpening and also the package for the provider. Bu fotoğraflarda da bileme yapılmadan önce segmentlerin elden teslimini görmektesiniz ve hangi paketleme koşullarında teslim edildiğine dair fotoğraflarımız ekranda paylaşılmış durumda. Also in our current situation by Whistle, we have a distance between Kastamonu, Romania, Reghin City and our provider to Brașov City for sharpening. The fastest route is 3 hours and 22 minutes one way. Ek olarak fabrika ile tedarikçi arasındaki uzaklığa baktığımızda en hızlı rotanın 3 saat 22 dakika sürdüğü görülebiliyor. At the analysis of the current situation by data, we have from 2013 until 2017 we had 26 sharpenings per year in an amount of 24,180 RON per year and with a total at 106,020 RON. Mevcut durum sayısal verilerine bakacak olursak 2013-2017 yılları arasında yıllık 26 adet segment tedarikçiye bilemek üzere gönderiliyor ve segment dişlileri 24.180 RON tutarı ile bileniyor. Also at the analysis of current situation by data, we have a number of sharpenings per month, 2 times, and the average sharpening times is 14 days. Aylık olarak tedarikçiye gönderilen segment adedi 2 ve bu 2 adet segmentin ortalama bileme süresi 14 gün olarak tanımlanmış durumda.
Our problem definition in Kastamonu, Romania, at Practical Board Factory, sizing area, between 2016 and 2017, the average sharpening time of circular segment is 20 days each pair of set. That can, the lack of sharpening segments can cause production and quality loss. Tüm bu mevcut durum verilerinin ışığında problem tanımına bakacak olursak problemimiz Mayıs 2016 ile Mayıs 2017 yılları arasında dış firmaya bilemeye gönderilen dairesel segmentlerin ortalama bileme süresinin 14 gün olması, bu sürenin uzun olması üretimin durma riskine, kalite kayıplarına ve maliyet kayıplarına sebep olmakta. The target determination in Kastamonu, Romania, at the particle board factory sizing area between May 2016 and May 2017, the average sharpening time of circular segments is 14 days each pair of set. Starting with December 2017, we will decrease the duration time of sharpening with 90%. Ekibimizin belirlemiş olduğu hedef ise şu şekilde: Mayıs 2016 ile Mayıs 2017 arasında dış firmaya bilenmek üzere gönderilen dairesel segmentlerin ortalama 14 gün olan bileme süresini Aralık 2017'den itibaren %90 oranında iyileştirmek. At the brainstorming, we have the problem, the long time for sharpening of circular segments, and we have the possible causes. We have 6 possible causes, and the winner, it was the lack of possibility for sharpening the segments inside the factory. Ekibimiz dairesel segmentlerin bileme süresinin uzun olması problemi üzerinden bir beyin fırtınası gerçekleştirdi. 6 adet olası sebep belirledi ve bu sebepleri 3'en 1'i bazında kategorilendirdi. Yapılan 2 tur oylama sonucunda segmentlerin fabrika içinde bilenebileceği bir sistemin olmaması olası sebebi ilk sırada yer aldı. We made a YY analysis. Our problem is long time for sharpening of the circular segments. Why? Because lack of possibility for sharpening segments inside the factory. Why? Because our sharpening machine cannot sharpen this kind of segments. Why? Because of lack of special adaptive device. This is our root cause. Bu olası sebep üzerinden kök neden tespiti için neden analizi yapıldı. Analize bakacak olursak segmentlerin fabrika içerisinde bilenebileceği bir sistem yoktu. Çünkü fabrikada bulunan bileme makinesi dairesel segmentler için uygun değildi. Dolayısıyla kök nedenimiz bileme işlemi için uygun bir cihazın fabrikada bulunmaması olarak tespit edildi. We make an order of the priority of the countermeasures. First is project for manufacturing adaptive tool for our sharpening machine. After that, manufacturing support for segments, manufacturing not to adapt sharpening machine, upgrade our sharpening machine, testing of the new system, and create the instructions for the operators. Tanımlanan karşı önlemler uygulama kolaylığı, uygulama zamanı, yatırım miktarı, problem üzerinde uygulamanın etkisi parametreleri üzerinden önceliklendirildi ve karşı önlemler sıralandı. Bunları okuyacak olursak, bileme makinesi için adaptör araştırılması ve imal edilmesi, sonrasında segmentler için destek yapılması, bileme makinesine uygun somun imal edilmesi ve bileme makinesinin revize edilmesi, sonrasında yeni makinenin test edilmesi ve standartlaştırma aşamasında da operatörlere ilgili eğitimlerin verilmesi talimatlar üzerinden şeklinde tanımlanmıştır. The implementation plan of the countermeasures was divided in 2 months, October and November, and we realized we upgrade our sharpening machine. We started to upgrade our sharpening machine in October, and we finished in November. Also, we test the new system, and also we create work instructions in November. Karşı önlemlerin uygulanması için 2 aylık bir takvim oluşturulmuştur. Ekipmanın tasarımının tamamlanması ve oluşturulması süreci planlandığı üzere Ekim ayında, sonrasında da ekipmanın test edilmesi ve standartlaştırma aşamasının tamamlanması planlandığı şekilde Kasım ayında gerçekleşmiştir. The implementation of the countermeasures carried out works. We begin by making 2 flanges on the lathe machine. One flange is for support, and the other flange is for fixing the segments onto the support.
Karşı önlemlerin uygulanması aşamasında ilk olarak torna üzerine 2 adet flanş yapıldı. Bunların birisi segmentleri desteklemek için oluşturulan destek flanşı, yukarıda gördüğünüz 1 numaralı destek flanşı. Diğeri de segmentleri sabitlemek için kullanılacak sabitleme flanşı. We built 2 segment support on which the segments will be arranged. Sonrasında segmentlerin üzerinde düzenlenebileceği 2 tane segment desteği oluşturuldu. Mounting the segments on the flange, it's more like a sandwich. We begin by the fixing flange. Then will come the flange for the segments. We install the segments all around. We close the segments with the different flange. At the end, we close everything together with fixing flange and 2 screws. Segmentler flanşlara nasıl monte ediliyor? Bunun aslında bir simülasyonunu gördüğünüz ekranda az önce. İlk önce destek flanşı üzerine segment desteği yerleştiriliyor ve segmentler bu destek üzerinde konumlandırılıyor. Sonrasında ikinci destek ve son olarak da sabitleme flanşı yerleştiriliyor. First step, the flange with the fixing bolts. The second step, it's installing the segments onto the flange. Third step, it's putting all the segments onto the flange and then closing part for the segment support. İlk adımda segmentler olmadan destek flanşını görmektesiniz. İkinci ve üçüncü adımda segmentlerin destek üzerine oturtulmuş fotoğrafları görmektesiniz ve son olarak dördüncü adımda da sabitleyici flanş ile tamamlanmış sistemi görmektesiniz. After installing everything together, it's fixed with the device is fixed with 2 screws, so can hold it together. Peki bu flanş nasıl sabitleniyor? Segmentlerin yerleştirilmesinden sonra ekranda da göreceğiniz üzere sabitleme flanşı 2 adet vida ile ekipman üzerine bağlanıyor. In the first video, you can see the segment, the device with the segments on it, and we install it in the sharpening machine. The sharpening machine is a circular saw sharpening. İlk videoda ekipmanın bileme makinesi üzerine nasıl monte edildiğini görmektesiniz. İkinci videoda ise montaj sonrasında, monte edilmesi sonrasında bileme işleminin nasıl gerçekleştiği görülmekte. And in the second video, you can see the sharpening machine working in automatic mode to sharpen the segments. Evet, ikinci kısımdan bahsetmiştik az önce. At the effectiveness control, we can see that the sharpenings remained 2 per month, but we decreased the waiting time from 14 days to 0 days. Yapılan iyileştirmelerin ışığında 2017 yılı Kasım ayından itibaren 14 gün olan ortalama bileme süresi 0 güne düşürülmüştür. Our target was accomplished. We reduced the waiting time from 14 days to 1 hour. Ekip proje başında tanımlamış olduğu hedefine ulaşmıştır. Hedef bileme süresini %90 oranında iyileştirmekte ve gerçekleşen duruma baktığımızda 14 günden 1 saate düşüş söz konusu. In this graph, we have our target accomplished. Our target was 90%, the waiting time, and we reduced it by 99.7%. Hedef %90 oranında iyileşme elde etmekte. Ekibimiz gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ışığında %99.7 oranında bir iyileşme elde etti. We made the working instructions for the operators and we uploaded on the QDMS systems. Also, we made training and recorded the trainings. Ekibimiz talimatları, standart operasyon prosedürlerini hazırladı ve QDMS sistemi üzerine yükledi. Yapılan bu iyileştirmeler üzerinden tüm ilgili çalışanlara eğitimler verildi ve kayıt altına alındı eğitimlerimiz. Here we deployed our project to other companies. Aynı zamanda diğer Kastamonu Entegre fabrikalarının yayılım için bu projeyi kullanabilmesi adına proje tüm Kastamonu Entegre fabrikalarıyla mail üzerinden paylaşıldı. So after doing that, we have different gainings. We have process gainings by reducing waiting time from 40 days to 1 hour, sharpening segments in our factory. We have efficiency gainings. We have less stock and production efficiency.
our customers are more satisfied, and we eliminated the shipment cost. Bu slaytta ekibimizin kazanımlarını görmektesiniz. Proses ile ilgili kazanımlara baktığımızda ekibimiz bekleme zamanını, ortalama bileme süresini 14 günden 1 saate düşürdü ve yapılan iyileştirmeyle tüm bu bileme faaliyetini fabrika içerisinde gerçekleştirebilir hale geldi. Verimlilik kapsamında daha az stok tutabilir hale gelerek üretim verimliliğini arttırdı. İç müşteri memnuniyeti arttı ve son olarak tabii ki tedarikçinin elimine edilmesi kaynaklı tüm bu transfer maliyetleri elimine edilmiş oldu. As you can see in this chart, in the last 5 years, we spent over 130,000 RON per sharpening the segments. By doing this, we will be able to reduce by 99%. Parasal kazanımlara bakacak olursak %99.7 iyileştirmeyle ekibimiz toplamda 130.325 RON tutarında bir parasal kazanç elde etmiş oldu. We presented our project in the Kastamonu 3rd Global Quality Summit, and we obtained 3rd place out of 12 studies. We took our rewards from the CEO of Kastamonu, Mr. Haluk Eldiz. Ve ekibimiz yapmış olduğu bu iyileştirme çalışmasını Kastamonu Entegre 3. Global Kalite Zirvesi'nde sundu. Toplamda 12 çalışma arasından değerlendirilerek 3. olmaya hak kazandılar ve ödüllerini Kastamonu Entegre CEO'su Sayın Haluk Yıldız'dan teslim aldılar. Thank you. And if you have any questions, we'll be answering. Çok teşekkür ediyoruz. Sorumuz var mı ekibimize? Soru varsa elleri görebiliriz. Var mı soru? Var, tamam. Buyursunlar. Seçil Kavçuk, Levent Erkut. Öncelikle ülkemize geldikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma. Makinalarına kaç liraya mal oldu? O maliyeti göremedim. The cost of the implementation was zero because all the device was made by recycled materials. The flanges were made from used circular saws, and let's say the mechanical work was made by our mechanical team. Aslında bir maliyet olmadığını belirtiyorlar. Şöyle, sadece bir işçilik maliyeti söz konusu. Sadece bir işçilik maliyeti söz konusu olduğunu belirtiyorlar. Çünkü kullandıkları malzemeler fabrika bünyesinde halihazırda bulunan atıl malzemeler ve kendi mekanik çalışanlarıyla bu tasarımları oluşturdukları için sadece bir işçilik maliyeti söz konusu. Thanks. Başka bir sorumuz var mı? Bir soru görüyorum şu tarafta. Evet. First of all, welcome to Turkey and congratulations the project. I have one question for team member or project leader. Would hardness of the factor the problem? This problem. Wood hardness. The hardness of the wood is not such a big problem. The problem is if they run too long, they need sharpening. And 2 weeks, the distance between the sharpening, this was the problem. Thank you. Kullanılan malzemenin sertliğinin bir problem yaratıp yaratmadığını sordular. Ekibimizde odaklandıkları konunun bileme süresinin uzun oluşu olduğunu ve bunun bir problem yaratmadığını, ele alınmadığını belirtti. Başka bir sorumuz var mı ekibimize? Buyursunlar. Thank you for your presentation. Ahmet Akınadit from Yıldız Entegre. I want to ask you a question about your improvement. For Kastamonu Entegre. Does this improvement comes from as a target from the headquarters, or this is a improvement of your own concerns? This improvement was made by top management asked us to make this improvement. As a target. Okay. Thank you. Was it a target for you? Yes, it was a target for our team to make it in, let's say, to reduce to 90% about 1 day.
Evet, gelen soru çalışmanın ekip tarafından mı seçildiği yoksa üst yönetim tarafından ekibe bir hedef olarak mı verildiği yönündeydi. Ekibimize üst yönetim tarafından bu projenin iletildiği belirtildi hedef olarak. Ekibimize başka sorumuz var mı? Sorusu olan varsa elleri görebiliriz. Zannediyorum yok. Peki, çok teşekkürler. Thank you very much. Thank you very much for having us here. Kastamonu Entegre Particle Board Kaizen Team, thank you very much. Alkışlarla kendilerini uğurladıktan sonra ilerlemeye devam ediyoruz.